Paselis antik kentinin M.Ö. 7. yüzyılda Rodoslu kolonistler tarafından kurulduğuna inanılan Toros Sıra Dağları'nın kıyıların hemen arkasında yer alması, kenti dağlardan kente kereste transferi için oldukça elverişli kılmıştır. Paselis dönemi boyunca önemli bir ticaret kenti ve Mısır, Suriye, Yunanistan ve diğer Akdeniz ülkeleri arasındaki ticaretin ana merkezi olmuştur. Paselis'in kuzeyde, kuzeydoğuda ve yarımadanın güneybatı kıyısında tamamı doğal liman olarak 3 limanı vardır. M.Ö. 5. yüzyılda Pers egemenliği, M.Ö. 4. yüzyılda Karya egemenliği, M.Ö. 333'te Büyük İskender'in kente yürüyüşü, M.Ö. 2. yüzyılda Likya Federasyonu egemenliği ve son olarak M.Ö. 43'te Roma İmparatorluğu egemenliği döneminde 300 yıldır devam eden imparatorluk, şehrin yeniden yapılanma dönemini sağlamıştır. Roma İmparatoru Hadrian'ın ziyaretinden sonra şehir 5. ve 6. yüzyıllarda Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası olmuş ve 451 yılında Kalkedon Konsili'ne dahil olmuştur. Paselis, korsanların ve Akdeniz dışından gelenlerin uzun süreli saldırılarına maruz kaldıktan sonra 7. yüzyılda kısa bir gerileme yaşamıştır. 8. yüzyılda Paselis, Bizans egemenliğinde yeniden zengin bir kent haline gelmiştir. Surların kalıntıları ve bu döneme ait çeşitli yapı kalıntıları şehrin her yerinde görülebilir. Bu dönemden 1158 yılında Paselis, Selçuklular tarafından fethedilene kadar şehir önemli bir ticaret merkezi olma özelliğini kaybetmiştir. Bunun nedeni Bizans İmparatorluğu'nun zayıflaması ve Antalya, Alanya boğazlarının ticarette başı çekmesiydi. 13. yüzyıldan sonra Paselis tamamen terk edildi. Tarihçilere göre şehrin ana tanrıçası, savaş ve bilgelik tanrıçası Athena'dır. Kemer çevresinde birçok antik yerleşim kalıntıları Antalya'da bulunmaktadır. Bu topraklar bizim çağımızdan önce de iskan edilmiş, soyluların sarayları burada yükselmiş, orantılı olarak güzel tapınaklar inşa edilmiş, bilimler incelenmiş ve ticaret işlemleri yapılmıştır. Kale içi, Perge, Aspendos ve Paselis antik kentleri iyi bilinmektedir. Çamyuva ve Tekirova yerleşimleri arasında çam ormanları arasında yer almaktadır. Zamanla deniz kıyıları çizgisini değiştirdi, Paselis iç bölgelere taşındı ve daha önce deniz kasabası adını aldığı Akdeniz'in tam kıyısında yer aldı. M.Ö. 7. yüzyılda kurulan küçük bir yerleşim olan Paselis, büyük bir ticaret merkezine dönüşmüştür. Nüfus oldukça hızlı arttı. Dini ve laik binalar dikildi, şehir büyüdü ve zenginleşti. Roma İmparatoru Hadrian'ın şehri ziyareti Paselis için o kadar önemli bir olaydı ki bunun şerefine sayısız heykeller dikildi. Elverişli konumu ilgi gördü. Kasaba halkı farklı zamanlarda Ptolemiyes'in tebaası olmuş, daha sonra şehir Likya Birliği'ne girmiş, Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olmuş, Bizanslılara, Perslere ve Türklere ait olmuştur. Paselis, 7. yüzyılda ticaret ve kültür merkezi olarak zirveye ulaşmıştır. Bölgesindeki tüm önemli binalar bu döneme aittir. Tarihin çarkı acımasızdır. Paselis giderek konumunu kaybetmiş, diğer Akdeniz şehirleriyle rekabet edemez, daha genç ve daha dinamiktir. Sakinleri daha iyi bir yaşam arayışı içinde surlarını terk etmeye başlamış, bir zamanlar canlı olan şehir zamanla eski büyüklüğünün bir anıtına dönüşmüştür. Şehrin ve Hermes'in hamisi olan Athena'nın tapınakları, şehir ticarette yaşadığı için günümüze kadar gelebilmiştir. Bu binalara ek olarak gözetleme kulesi, eski bir su kemerinin parçaları, spor salonu ve hamam kalıntıları, akropol, tiyatro, agora kalıntıları, sarayların, mezarların, tapınakların korunmuş kısımları, tepede amfiteyatro kalıntıları da dahil olmak üzere Türkiye'deki antik Paselis kentinin kalıntılarının çoğunu görebileceğiniz muhteşem bir seyir terası var. Liman Caddesi, Paselis antik kentinin ana caddesidir. Cadde, basamaklar ve kaldırımlarla çevrilidir. Liman Caddesi boyunca her iki tarafta da orijinal Helenistik döneme ait az sayıda kalıntının yanı sıra günümüzdeki kalıntıların büyük çoğunluğunu Roma ve Bizans dönemlerine ait göreceksiniz. Yine Liman Caddesi boyunca merdivenlerden geçerek Paselis Tiyatrosu ve Akropolis'i görebilirsiniz.
Paselis Amfiteyatrosu, Akropolis Tepesi'nin yamacına inşa edilmiş küçük ama tipik bir Helenistik tiyatrodur. Bizans Bazilikası ve 2 hamamın kalıntıları yine Liman Caddesi boyunca şehir meydanında yer almaktadır. Şehrin ana girişinden sonra en eski şehir surunu görebilirsiniz. Ayrıca Kuzey Limanı'nın arkasında şehrin mezarlığını görebilirsiniz. Kente ait 3 agora kalıntısı da bulunmaktadır. Merkez limanın arkasında rahatlıkla görebileceğiniz Helenistik döneme ait Roma su kemeri, Paselis'in en etkileyici kalıntılarından biridir. Şehir tek bir plana göre inşa edilmiştir. Paselis haritası net bir yerleşim düzenini teyit eder, stil Roma klasikleri olarak nitelendirilir. Merkezi yer Athena Tapınağı'na tahsis edildi. Efsaneye göre Aşil mızrağı orada tutuldu. En iyi korunmuş binalar ve parçalar 20 metre boyunca uzanan ana caddede yer alıyor. Ana devlet binaları, spor salonları, alışveriş pasajları bunun üzerinde yoğunlaşmıştır. Aspendos'taki yapıdan sonra ikinci en büyük ve en önemli su kemeri mükemmel bir şekilde korunmuştur. Altın kireç taşından inşa edilmiş ve şehre tatlı su sağlaması amaçlanmıştır. Yeraltı rezervuarı bilinmeyen teknolojiler kullanılarak inşa edilmiştir ve suyu uzun süre taze tutmuştur. Paselis stratejik öneme sahipti ve çok dikkatli bir şekilde korunuyordu. Amfiteyatro kalıntıları tepededir. En parlak döneminde 1500 seyirciyi ağırladı. Sahnenin altta olduğu ve seyirciler için taş terasların genişleyen bir huni gibi çıkıntılar halinde yukarı doğru yükseldiği Romalıların benzerliğinde inşa edilmiştir. Efsaneye göre şehirde bir yerde Büyük İskender'in mezar yeri var. Belgesel bir kanıt yok, ancak Paselis'i ziyaret ettiği ve sakinlerinden altın bir taç aldığı oldukça mümkün.